Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda Xiaomi Mi 11 Lite'ın güncellenmiş versiyonu olan Xiaomi 11 Lite 5G NE'yi detaylıca inceleyeceğiz ve şu an için 5000 TL'nin biraz üstündeki fiyatıyla alınır mı alınmaz mı bu konu hakkında konuşacağız. Dostlar, incelemeye geçmeden önce destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Eğer bana destek vermek isterseniz alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak cihazımızın tasarımıyla başlayalım. Telefonumuzun arka kısmına baktığımızda 11 Lite'ın 4G versiyonundan da aşina olduğumuz kasa yapısı korunmuş durumda. Burada ufak değişiklikler görüyoruz. Kamera paketimiz yine kenarlardan kıvrıltılmış dikdörtgen bir modülün içine oldukça şık bir şekilde konumlandırılmış. Kameraların alt bölümünde de 5G ve Xiaomi logosuna yer verilmiş. Buna ek olarak 11 Lite 5G'nin arka kapağının mat bir yapıya sahip olduğunu söyleyelim. Bu sayede arka kapağın 4G modeline göre neredeyse hiç parmak izi bırakmadığını belirteyim. Malzeme yapısı olarak da arka kapağımızda cam bir yüzey bulunurken çerçevelerimizde ise plastik bir yapı kullanılmış, fakat burada kesinlikle kalitesiz, ucuz bir hissiyat vermiyor. Aksine Xiaomi burada kasa yapısı açısından gerçekten güzel, kaliteli bir malzeme yapısı kullanmış. Kalınlık ve ağırlık kısmında da 11 Lite NE 6.81 mm'lik kalınlığı ve 158 gramlık ağırlığıyla şu an için piyasanın en ince ve en hafif telefonlarından diyebilirim. Telefonu elinize aldığınızda da bu hafifliği ve inceliği çok net bir şekilde hissediyorsunuz ve tek elle kullanım kolaylığı açısından da oldukça başarılı. Bunun dışında arka kapağın mat olmasıyla birlikte de elden kaymayan, ele tam anlamıyla oturan bir yapısının olduğunu söyleyeyim. Dostlar, tasarım açısından 11 Lite NE benim en beğendiğim cihazlardan diyebilirim. Şimdi tasarımdan ekran kısmına geçersek, burada 6.55 inç boyutunda delik çentik kamera tasarımıyla gelen Full HD Plus çözünürlüğünde 402 ppi'lik piksel yoğunluğuna sahip olan AMOLED panelli bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekran akıcılık kısmında da gayet başarılı, 90 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetine sahip. Burada 120 Hz'de kullanılabilirdi, fakat telefonumuzun ince ve hafif yapısını bozmadan batarya tüketimini dengelemek için 90 Hz'lik bir ekran kullanılmış durumda. Ama yine de ekranı kullanırkenki verdiği deneyim oldukça akıcı diyebilirim. Parlaklık kısmında da cihazımız gayet başarılı, 800 nit değerinde bir parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca güneş ışığı altında da bu ekran bize herhangi bir görme zorluğu yaşatmıyor. Ekranımızın desteklediği teknolojilere baktığımızda HDR10 Plus ve Dolby Vision desteğini ilk kez bu fiyat bandındaki bir cihazda görüyoruz. Bunun yanında ekranımızda %100 sRGB değeri ve DCI-P3 renk uzayı desteği de bulunuyor ve tabii ki 10 bit renk derinliği de 11 Lite NE'nin ekranında sunulmuş. Dostlar, 11 Lite NE'nin sunmuş olduğu görsel deneyim olarak özellikle renklerin tüm detaylarını gösterebilme konusunda ve renklerin canlılığı konusunda çok iyi bir seviyede diyebilirim. Oyun oynarken ve video, dizi, film izlerken adeta bize bir görsel şölen yaşatıyor. Eğer çok fazla dizi, film izleyen biriyseniz 11 Lite NE'nin ekranı sizi çok ciddi anlamda memnun edecektir. Gerçekten 11 Lite NE fiyatının çok üstünde bir ekranla geliyor. Bunun haricinde de ekranımız darbelere ve çizilmelere karşı da Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor. Şimdi telefonumuzun donanım tarafına geçersek, burada artık orta segmente yaraşır bir işlemci karşımıza çıkıyor. 11 Lite NE'de Snapdragon 778 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemcimiz 6 nanometre mimariye sahip 8 çekirdekli bir yapıyla önümüze çıkıyor. İşlemcimizin grafik birimi tarafında ise güncel bir GPU olan Adreno 642L kullanılmış. Telefonumuzun genel kullanımda bize nasıl bir performans verdiğine değinirsek, Xiaomi 11 Lite NE menüde gezinirken ve uygulama açılışlarında gayet tepkisel bir şekilde çalışıyor ve arka planda uygulamaları açık bıraktığımızda da en ufak bir yavaşlama, performans kaybı yaşamıyoruz. Mi 11 Lite'ın 4G versiyonuna kıyasla genel kullanımda da daha seri çalışan bir cihaz olduğunda rahatlıkla söyleyebilirim. Oyun performansı noktasında ise PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS desteği ve HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında oynatabiliyor. 30 dakikalık bir PUBG sonrasında telefonumuz ısınıyor, fakat aşırı bir ısınma sezmedim ve FPS düşüşlerinin de çok nadir olduğunu söyleyebilirim. PUBG harici diğer oyunlara baktığımızda da 60 FPS'te gayet akıcı ve güzel bir oyun deneyimi verebiliyor. Özellikle ekranımızın hassasiyetinin 240 Hz olması da oyunlarda rakiplerimize karşı önemli bir avantaj sağlayacak. Açıkçası 11 Lite NE hem gündelik kullanımda hem de sunduğu oyun deneyimi olarak oyuncuları da memnun edebilecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Uzun ömürlü kullanım açısından da 11 Lite NE 4G versiyonuna kıyasla çok daha mantıklı bir tercih olacaktır. Bunlara ek olarak 11 Lite NE'nin 8 GB RAM ve 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama ile geldiğini belirteyim. Hafıza kartıyla da 1 TB'a kadar artırabilmemiz mümkün. Şimdi
Şimdi donanımdan kamera kısmına geçersek arka tarafta üçlü kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramızda 64 megapiksel f1.79 diyafram açıklığında 6 elementli lense sahip olan ve portre modu HDR yapay zeka destekli oldukça başarılı bir kamera kullanılmış. İkinci kameramızda 119 derecelik bir açı sunan 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 ultra geniş açı lensini görüyoruz. Son olarak üçüncü kameramızda 5 megapiksellik f2.4 makro çekim kamerası. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi konusunda 11 Lite NE genel deneyim olarak güzel bir performans sergiliyor. Işığı doğru bir şekilde aldığınızda gayet iyi kareler yakalayabiliyoruz, ancak düşük ışık performansı olarak pek yeterli değil ama 4G versiyonuna kıyasla daha iyi diyebilirim. Özellikle renklerin canlılığı konusunda da fotoğraflarda daha başarılı diyebilirim. Cihazımızın video konusunda 4K 30 FPS'te ve 1080p 60 FPS'te video kayıt imkanını bizlere sağlıyor. 11 Lite NE video konusunda 4K 30 FPS'te EIS yani dijital görüntü sabitleyicisiyle yeterli bir performans verebiliyor ama fiyatın oranla çok başarılı olduğunu söyleyemem. Yani video konusunda 11 Lite NE'yi çok beğenmediğimi söyleyebilirim. Ön kameraya geçtiğimizde burada bana göre sağ tarafta kalacak şekilde delik çentiğin içinde 20 megapiksel çözünürlüğünde f2.24 diyaframa sahip olan HDR portre ve yapay zeka desteğini bize sunan, bunun yanında EIS destekli fiyatını hak eden bir ön kamerayla karşılaşıyoruz ve Full HD 60 FPS'te video çekim imkanını ön kameramız bize rahatlıkla veriyor, ancak ön kameramızda yalnızca 30 kare videolarda EIS desteğini kullanabiliyoruz. Bana soracak olursanız 4G versiyonuna oranla son kullanıcının anlayabileceği düzeyde büyük geliştirmeler yok. Sadece fotoğraf performansı biraz daha iyileştirilmiş diyebilirim. Şimdi 11 Lite NE'nin bataryasına değinirsek burada 4250 mAh'lik rakiplerine karşı küçük bir batarya bulunurken hızlı şarj kısmında 33 Watt desteğini görüyoruz ve kutu içeriğimizden çıkan 33 Watt'lık adaptörle de 30 dakikada %50 oranında doldurabiliyorken sıfırdan 100'e ise 1 saat 10 dakikada doldurabiliyoruz. Batarya performansı olarak da Mi 11 Lite özellikle MIUI 12.5.2 ile geldiği için batarya optimizasyonlarıyla telefonu 90 Hz'de kullansak dahi benim bir günümü rahatlıkla çıkartabiliyor. Ortalamada 7 saatlik ekran sürelerini görebiliyoruz. Tabii ki oyun oynarsanız bu süreler 5 saat civarına kadar düşebiliyor. Dostlar, yani burada çok daha güncel ve güçlü bir işlemcinin kullanılmasına rağmen 11 Lite'ın 4G versiyonuyla batarya performansı açısından hemen hemen aynı olduğunu söyleyebilirim. Bu da işlemcimizin ne kadar verimli bir şekilde çalıştığını bize gösteriyor. Açıkçası batarya performansı tam istediğimiz seviyede değil, fakat zaten hızlı şarj konusunda da cihazımız çok başarılı olduğundan dolayı telefonu yoğun bir şekilde kullanıyorsanız dahi büyük bir problem olmayacaktır. Şimdi Mi 11 Lite'ın hoparlörlerine değinirsek burada stereo hoparlörler önümüze çıkıyor. Cihazımızda Dolby Atmos gibi herhangi bir sertifika bulunmuyor ama yine de gerek müzik dinlerken olsun, gerekse bir video izlediğimizde veya bir film izlediğimizde vermiş olduğu ses doygunluğu ve sesleri berrak bir şekilde aktarabilme konusunda ben başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Bunun yanında cihazımızda özellikle oyun oynarken de seslerin hangi taraftan geldiğini de kolaylıkla anlayabiliyoruz. Bu da kullanım deneyimimizi artıran diğer detaylardan. 11 Lite NE'nin yazılım kısmında ise Android 11 ve MIUI 12.5.2 arayüzü önümüze sunulmuş. Arayüz deneyimi açısından 12.5.2'de arayüzde donma, çökme veya benzeri bug'larla neredeyse hiç karşılaşmıyoruz. Artık MIUI arayüzü daha da oturmuş diyebilirim. Güncelleme desteği olarak maalesef 2 Android güncellemesi ve 3 yılda güvenlik güncellemelerini alacağını belirtelim. Güvenlik seçeneği olarak da cihazımızda yüz tanıma özelliği ve güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu bizlere sunuluyor. Bu parmak izi okuyucu yine oldukça hızlı ve kararlı bir şekilde çalışıyor. Kablosuz bağlantılarda da 11 Lite NE'de 5G desteğini ve Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi en güncel teknolojilere yer verilmiş. Suya ve tuza karşı dayanıklılıkta IP53 sertifikasıyla 11 Lite NE olası su sıçramalarında ve telefonu yağmur altında kullandığımızda bize herhangi bir problem yaşatmayacak. Dostlar, şimdi genel bir değerlendirme yaparsak 11 Lite 5G NE özellikle 3 noktada öne çıkıyor. Bunlardan ilki tabii ki ekran kalitesi. Bunun yanında tasarımı ve genel performans açısından da bizi kesinlikle üzmeyecek olması diyebilirim. Xiaomi 11 Lite 5G NE hem oyunlarda hem de gündelik bir kullanımda üst düzey performansını bize rahatlıkla hissettiriyor. 5300 TL'lik fiyatıyla 11 Lite 5G NE tam bir fiyat performans cihazı değil, fakat özellikle tasarım ve ekran yönünde beklentileriniz yüksekse bu fiyat bandında gayet tercih edilebilir bir model diyebilirim. Peki dostlar, sizce bu fiyatlara Poco F3 veya Snapdragon'un S20 FE yerine 11 Lite 5G alınır mı? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için de alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.